an interactive way in learning the language, because when you ask, there will be someone to answer. And you need to focus on his or her answer. And then you create your own answer. So the language functions. However, if you just focus on simple past, subject, and then verb to work with ed. If there is no verb with ed, then there is the regular verb. You just focus on the forms. You don't use it within communication. Yani communicative approach ne diyor? Dili kullanın diyor. Yani dili mesela soru sor, cevap al, sen soruyu yarat, bir iletişim olsun. Sadece form, şekil, yapılara odaklandığınız zaman o dilin kullanımını gerçekleştiremiyorsunuz. Dilin kullanımı gerçekleşmediği zaman gerçek anlamda dilin işlevinin farkına varamıyorsunuz ve dili öğrenemiyorsunuz. Okay? Kısacası communicative approach ile diğer approachlar arasındaki fark bu. Focus on the learner. So, because there was a problem with previous methods, like grammar translation method and audio-lingual methods and other methods, because they ignored the communication part of it. That's why more recent studies have focused on the learner. So there is a shift from concern with teacher, the textbook, and the method to an interest in the learner and the acquisition process. Now, generally, studies are concerned about the learner. They focus on learner. They focus on learner-centered learning process. Yani artık bu approachlar, metodlar neye odaklanıyor? Learner-centered. Öğrenci merkezi. Öğretmen merkezi değil. Ne demektir bu? Öğretmenin rolü artık eskisi gibi sadece tahtaya çık, anlat, çık git değildir. Öğretmen rehberdir, guide. Öğretmen facilitator, kolaylaştırıcıdır. Öğretmen counselor, danışmandır. Öğretmen resource person'dır. Öğretmen authoritative değildir. Yani sadece tek kontrol eden kişi değildir. Aslında öğretmenin görevi nedir? Öğrenciye yol gösterecek, öğrenci çaba gösterecek. Tabii yani sadece tamamıyla onu bırakıp işte kendi nereye gidiyorsan git, ne yapıyorsan yap şeklinde değil. Gerektiği zaman öğretmen öğrenciye danışacak. Öğretmen ona gerekli bilgiyi ve materyalleri sağlayacak ve yol gösterecek. So here, according to this approach, when we're focusing on learner-centered method, an error is not something that hinders a student's progress, but is probably a clue to the active learning progress being made by the student as he or she tries out ways of communicating in the new language. So, errors are tolerated. We don't see errors as something bad. We say they are indicators of your progress. If you are making errors, that means you're learning new things. You're trying to construct what you are learning. Errorlar, hatalar varsa hata neden olur? Yeni bir şey öğrenirsin, ondan dolayı hata yaparsın. O zaman bu ne demektir? Hata yapmak aslında iyi bir şey. Çünkü progress var, ilerleme var. Ancak
o hatada sabit kalmak yanlıştır. Aynı hataları yapmak, sürekli aynı hataları yapmak yanlıştır. Aynı hatayı sürekli yaparsak ve sabit haline gelirse biz buna ne diyoruz? Tekerrür. Tekerrür etti. Sonra artık sabit bir hale geldi. Değişemiyor. Yes. Fossilization. Fosilleşme. Hatanın fosilleşmesi oluyor. Okay? In communicative approach, error produced by students dedik are tolerated. Değil mi? Transfer. But of course, while learning a second language, you transfer some features of your language, or you transfer some other features of your foreign language. Here, some errors may be due to transfer, also called cross-linguistic influence. Yani bazı transfer ettiğimiz hatalar var. Onunla ilgili şimdi örnek vereceğiz. For example, in Turkish, güzel kız. Tabi bu Basita'nın aksanıyla güzel kız. Güzel kız dediğimizde ne oluyor? Sıfat, isim. İngilizce'de de sıfat, isim şeklinde gelmiyor mu? Beautiful girl. Yapı öyle değil midir? Big car. Büyük araba. Bakın. Sıfat tamlaması, yapısı aynıdır. The structure of adjective plus noun is same, similar. So if there are similar structures, similar forms, and you compare those forms, you have positive transfer. Ne oldu? Pozitif transfer oldu değil mi? Çünkü sana yardımcı oluyor. Aynı form birbirine benziyor. Onunla karşılaştırıyorsun. Dolayısıyla bu şekilde yardımcı oluyor. Şuna bakın. Güzel bir kız dediğimizde nasıldır? Adjective, noun var ama ikisinin arasında article var. Bir. İngilizce'de beautiful a girl diyor muyuz? Demiyoruz. Bazen bu yüzden de sıkıntı yaşıyoruz. Türkçe'de böyle dediğimiz için bazı öğrenciler beautiful a girl diyor. Bu da ne oldu? Negative transfer oldu. Why? Because you transfer this into your second or foreign language. And that's why you make a mistake. And this error is caused by negative transfer. Interlanguage. Interlanguage. So there are some errors, and these errors are due to our interlanguage. What is interlanguage? Errors no connection to the forms of either the L1 or L2. So there is no connection, and this error is not because the forms in your native language, in your mother tongue, or in the second language that you are learning. It is not because of those forms. For example, she name is Maria. She name is Maria. This form is, for example, is not used by adult speakers of English, right? Adult speakers of English don't use she name is Maria. So this is not something that is found in the first language, L1.
and does not occur in English L1 acquisition by children as well, either is not based on a structure in his L1. Yani böyle bir yapı var. Mesela Türkçe'de o adı Maria diyor muyuz? Böyle bir yapı var mı? Yok. Niye peki she name is Maria diyoruz? Kendi dilimizde yok. Şöyle. İngilizce'de de böyle bir yapı yok. Bu yapılan hata ne senin ana dilinden kaynaklanıyor ne de target, öğrendiğin dilden kaynaklanıyor. Peki bu hata neden kaynaklanıyor? Arada dil öğrenen öğrenci kendisinin geliştirdiği bir sistemdir. İşte biz onu ne diyoruz? Interlanguage. Inter ara. Her iki dilin arasında bir yerde. O hatalar var ama o hatalar daha önceki kendi ana dilimizde, ana dilimiz her neyse ondan kaynaklı değil, öğrendiğimiz hedef dilden kaynaklı değil, kendimizin geliştirdiği bir sistem var. Yani bu herkes için farklı olabilir. So, some in-between system used in the L2 acquisition process. In between, arada kullanılan. It contains aspects of L1 and L2. Her iki dilin özelliklerini kapsıyor. Ancak çünkü she name is Maria. Ancak hata her iki dilden kaynaklanıyor. An inherently variable system with rules of its own, kendisine ait bir sistemi var. Yani o öğrenen geliştirdiği için hatanın kaynağını da bilmiyoruz. Kendisi doğal bir şekilde o hataları, o sistemi geliştirmiş.